Herkese selamlar arkadaşlar. Size Interrail deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Yakın arkadaşımla kısa zaman önce gittik. Paris'e uçak biletiyle gittik. Interrail bileti olarak da Global Pass olan, yani birçok ülkede geçen, sınırsız diyebileceğim bilet türünü satın aldık. Bir ayda 7 günlük olan var. Onu satın aldık. Çünkü biz 19 gün gezecektik. Yani 19 gün boyunca Avrupa'da olacaktık. Bu nedenle ne olur ne olmaz diye bir ay içinde 7 günlük olan bilet türünü aldık. Daha sonrasında ucuz bir uçak bileti bulduk. Aslında Avrupa'dan başlamak istiyorduk. Yani neyinden başlamak istiyorduk? Barcelona tarafından. Ama bilet fiyatları pahalıydı uçak bileti olarak. Bu nedenle ilk önce Paris'e gittik. En ucuz uçak biletini orada bulduk. Biz açıkçası 500 lira gibi ucuz bir rakamla gittik. Buradan giderken de bir seyahat sırt çantası yaptık. İçine birçok eşya koyduk. A101'den Şok'tan konserveler satın aldık. Sarma, kuru fasulye gibi. Hatta tren garında yiyorduk. Sarmayı çok farklı şey sandılar yeşil olmasından dolayı. Bizim yememize bayağı şaşırmışlardı. Tren garında falan da uyuduk. Açıkçası dışarıda da kaldık. Fotoğraflarla, videolarla göstereceğim size. Uçakla birlikte Fransa'ya iniş yaptığımızda yaklaşık bir 40 dakika falan arandık neredeyse. Yani herkes geçti. 3 kişi kaldık. Bir tanesi çok çepeldi açıkçası. Bayağı üstü başı bakımsızdı. Bir de 2 kişiyi arkadaşımla beni aldılar. Yani 2 Türk bizdik zaten uçakta. Bizi de aldılar Fransa'da. Daha sonunda geçiş verdiler bize. Biz havaalanına geldik. Havaalanından şehir merkezine ayrı bir tren varmış. Ona para vermemiz gerekiyordu. Yaklaşık 20-30 euro olduğunu öğrendik. 2 kişi 50-60 eurolara geliyordu. Bu nedenle biz garip bir tercih yaptık. Yani havaalanında otostop çekmeye başladık. Havaalanında otostop çekerken de bir tane kadın sağ olsun bizi aldı. Havaalanında çalışıyormuş kadın. Siyahi bir ablaydı. Abla dediğim aslında bizim yaşlardaydı. İkimizi aldı, yakın arkadaşımla beni. Daha sonrasında şehir merkezine bıraktı sağ olsun. Bizim böylelikle serüven başlamış oldu. Paris'te tren garında kaldık genelde. Herhangi bir otelde kalmadık. Tam öğrencilik dönemine denk geldi bizim. O yüzden öğrenci işi oldu biraz. Sonrasında biz Barcelona'ya gitmek istedik. Hızlı tren için ekstra biraz daha rakam ödedik. Hızlı trenlerde ekstra ücret alınıyordu. Interrail biletimiz tam hepsini karşılamadı. Bu nedenle biraz ödeme yaptık. Daha sonrasında Barcelona'ya gittik. Yaklaşık 4-5 saat sürmüştü trenle. 300 ile falan gidiyordu. Sonrasında Barcelona'da 3-4 gün kaldık. En beğendiğim yer Barcelona oldu. Yaklaşık bir hafta kalabilirdik orada. Bir haftadan belki daha fazlasını hak ediyordu. Beğendiğim en güzel, en büyük şehirlerden, denizi olan, sıcakkanlı olan, en beğendiğimiz ülke oldu. Hem benim de hem arkadaşımın da. Hatta sahilde de oturduk, gezdik de Barcelona'nın stadına gittik. Bir tane hostel ayarlamıştık. Biz hostelde kaldık. Hosteli belki biliyorsunuzdur, hostelleri. 4-5 kişi kalabiliyorsunuz aynı odada 4 kişi yatıyor. Otel gibi değil, otelde sizin kendi şahsi odanız oluyor tabii. Bu yüzden hosteller biraz daha ucuz. Bizim tuttuğumuz yerde sürekli Barcelona formaları vardı. Biz normal sanıyorduk zaten Barcelona'dayız diye. Meğer stadın yanında tutmuşuz biz kalacağımız yeri. Bu nedenle o hostelde kaldık. Bayağı da hoşumuza gitti. Hatta ertesi gün parti vardı biz çıkmamıza yakın ama kalamadık. Çok güzeldi. Orada kahvaltımız da vardı, hatta kahvaltı da yapıyorduk. Sonrasında biz Barcelona'dan ayrılmayı planlıyorduk. Fransa'nın güney sahilleri, İtalya, biz bütün o kıyı şeridini gezmek istiyorduk. Sonrasında İngilizce fena değil, ben de aslında konuşabiliyorum. Tren garında konuştuğum kişi gidemeyeceğimizi söyledi. Fransa'ya da İtalya'ya da gidemeyeceğimizi söyledi. İngilizceleri de çok yoktu. Bu yüzden sıkıntı yaşadık. Kaldık öyle. Interrail biletimiz de var. Anlamadım. Konuşuyorum, ona soruyorum falan. Yok, herkes gidemezsiniz diyor. Nedenini soruyorum. Neden de söylemiyorlar. Herkes turnikeler var trene binmek için, bizim metrobüsler gibi. Herkes onun üstünden atlayıp gidiyordu. Biz de vallahi millet atlıyor diye biz de atladık arkalarından. Nereye gittiğimizi de bilmiyorduk. Arkamızda sırt çantaları. Daha sonrasında Portbou adında bir yere varmış olduk. Tren orada durdu. İspanya'nın meğer küçük kasabasıymış. Biz orada gittik, sahilde vardı. Hatta galiba ilk LGBT plajlarındanmış.
üstsüz insanlar da vardı. Teyzeler, ablalar. Biz ondan sonra gittik, biraz deniz kenarında oturduk. Çantalarımızı koyduk. Biraz dinlendik. Vakit geçirdik. Büfe gibi bir market gibi küçük yer bulduk. Oradan birkaç alışveriş yaptık. Sonrasında düşünmeye başladık. Geldik ama tren yok. Kaldık orada küçük kasabada. Daha sonrasında biz araba yoluna baktık haritadan. Araba yoluna doğru bir yokuş tepe vardı. Oraya doğru gittik. Yürümeye başladık. Otostop çekmeye başladık. Bir 15 dakika sonra bir çift bizi aldı. Fransızlardı. Bir kadın, bir erkek. Biz de 2 erkektik. Ona binmiş olduk arabaya. Daha sonrasında bize mesaj geldi telefonlara, Fransa'ya hoş geldiniz diye. Yani arabayla ülke değiştirmiş olduk otostopla. Daha sonrasında Fransa'nın bir güney sahilinde bizi bıraktılar. Oradan devam ettik. Biz yaklaşık 3 araba değiştirdik. Aslında İtalya'ya gitme fikrimiz vardı. Fakat gecenin sonunda saat yaklaşık 10.30 oldu. Haziran ayında biz yapmıştık. Saat 10.30 oldu. Biz hiçbir araba bulamadık. Yani geliyorlar ama sürekli şeye gitmek istiyorlar. Barcelona'ya gidiyorlar, Madrid'e gidiyorlar. Biz zaten o taraftan geliyorduk. Biz diğer tarafa gitmek istiyorduk. Bu nedenle biz en son gece bayağı sokakta kaldık, benzinliğin orada. Benzinlik de açık değil. Herkes benzin alıyor ama market falan kapalı tabii. Biz oraya çantalarımızı koyduk. Vallahi öyle üstümüze 3 kat tişört falan, yazlıklarla gittik tabii. 3 kat kıyafet giydik. Daha sonrasında o günün geçmesini bekledik. Saat gece 3 oldu. Biz titremeye başladık. Çok üşüdük ya. Sonrasında bir tane otel vardı. Otelin girişi kapalıydı. Bir baktık açmışlar. Otelin fiyatına da bakmıştık biz. 60 euroydu. Biz de dedik o zaman veremeyiz bunu şimdi. Buna verirsek 2 kişi 120 euro çok olacak dedik. O yüzden otelin önünde de 3 tane masa gibi bir şey vardı. Oturabileceğiniz alan vardı. 2 tane de sandalye vardı hepsinde. Bir tane de böyle kapatmışlar orayı. Arkadaşlar oraya kafamızı koymuşuz. Vallahi saat 10 falan da uyandık. Millet giriyor çıkıyor ama sesleri duyuyoruz. Kimse bir şey de demedi. Yani orada bayağı biz uyumuşuz. En son artık bize söyleniyorlardı, anladık, uyanmıştık artık. Hadi yine biz otostop çekmeye başladık. Perpignan adında bir yere geldik Fransa'nın. Hatta orada bir dönerci vardı. Dönerciye ya dedik selam versek mi? Hadi selam verdik biz de. Sağ olsun abi de çok iyi niyetli çıktı Perpignan'da. Bizi gitti tavuk döner ısmarladı, Türk kahvesi içirdi, yolluk 1,5 litre su verdi ikimize de. Vallahi çok sağ olsun. Sonrasında orada treni bulduk. Tren garı vardı. Dediler ki trene binebilirsiniz, işte 1 saat sonra var. Biz de artık orada vakit geçirdik, muhabbet ettik falan. Zaten tren garı yakındı. Meğer niye trene binememişiz? Çünkü Fransa'da grev varmış. Biz de İspanya'dan çıkmak için Fransa'ya gireceği için tren, o yüzden çıkamamışız. Kimse de bilmiyormuş grev olduğunu. Meğer grev yapıyorlarmış. O yüzden bütün Fransa'da trenler çalışmıyormuş. Yani bizim Interrail bileti öyle garip bir döneme denk gelmiş oldu. Grevden dolayı. Yani biz otostop çekmeye başladık sürekli. Sonrasında biz trenle şunu fark ettik ki kendi aktarmamızı kendimiz yapıyorduk. Çünkü tek başına bir yere gidelim dersek ekstra hep bir fiyat ödememiz gerekiyordu. Mesela direkt İtalya'ya gidelim desek ekstra para ödememiz gerekiyordu. 20 euro, 30 euro vesaire. Habire kendi aktarmamızı yapıyorduk. Yani direkt haritaya tren uygulamasında direkt işte İtalya, Milano yazmıyorduk da küçük şehir seçe gidiyorduk. İşte Marsilya seçtik. Sonrasında orada devam eden küçük şehirleri seçtik. Kendimiz dedik ki artık bir İtalya'ya girelim bari. Çünkü bütün aktarmalarda her ülkede durmaya başlamıştık. En son Ventimiglia adında İtalya'nın en küçük yerine geldik. Çünkü Fransa çok pahalıydı arkadaşlar. Çok pahalı geldi bize. İtalya daha ucuzdu. Bu yüzden biz de artık dedik çıkalım Fransa'dan. Güneyinde olsun sahilden. Yani çıkalım dedik buradan. Ventimiglia adında İtalya'nın küçük bir kasabasına geldik. Orada durduk. Tren garında uyuduk. Ertesi günde Prag treni vardı. Bu yüzden bekledik. Prag trenine bindik. Milano'da durduk. Milano'da da 4 saat falan durduk. Yine aktarmalı gibi oldu. Biz de gittik. Milano'da gezindik. İşte oturduk. Latte içelim dedik. Latte söyledik. Sıcak süt geldi. Süt içtik. Latte süt demekmiş. Gittik orada vakit geçirdik. Trenle seyahat etmenin güzel yanı hep şehir merkezlerinde oluyor. Türkiye'de de aynı. Yani nereye trenle gitseniz hep şehrin merkezinde oluyor tren garı. Güzel. Biz de her gittiğimizde şehrin direkt merkezinde iniyorduk. O yüzden gezme şansımız oluyordu. Daha sonrasında Prag'a gittik. Prag'da da 4 gün kaldık. Prag'da artık
Yani tarih olarak çok güzel, kendinizi hakikaten geçmişte hissediyorsunuz. Evler, işte mimarisi, o gotik mimariler gerçekten güzel. Ben bu videoda özet geçiyorum bu arada, yani yine fotoğrafları, videoları koymuşumdur. Prag'da biraz sıkıldık. 3. gün 4. gün artık bizim için şeye dönmüştü, yani sıradan bir şehre dönüştü. Biz bir alıştık çünkü gezmeye. Hoşumuza da gitti. Bu arada gittiğimiz yerleri yazmayı unutmuşuz, bu sahil tarafına kadar. Yani onları tek tek yazmamız gerekiyormuş. Biz yazmadık şeye kadar, İtalya'ya kadar. İşte İtalya'ya girişte denetlemesine denk geldik. O bize ceza yazdı. Öyle bir ceza yemiş olduk. Daha sonrasında biz hepsini yazmaya başladık işte. Gittiğimiz her ülkeyi yazdık. İtalya'dan sonra dediğim gibi Prag'a gittik. Prag'da vakit geçirdik. Prag'dan da Amsterdam'a gittik. Aslında uçağımız da Amsterdam'dandı. Yani aslında bütün haritayı gezmeye çalıştık biz. Böyle bir tur yaptık. Ben tavsiye ederim. Gerçekten güzel. Dediğim gibi 500 euro ile gittik. Aslında bu fiyatlara çoğu kişi Balkanlara falan gidiyor. Bir de dediğim gibi 19 gün gittik biz. Tabii tren garında da uyuduk. Dediğim gibi yani sokakta da kaldık. İtalya'da Çek bir kuru yazıyordu kuru fasulyenin üstünde. Biz Çek bir kuru diyorduk birbirimize. Kuru fasulye yiyorduk. Yani Paris'te Eyfel Kulesi'ne karşı sarma falan yedik. Yani öyle bir bizim için, ama önemli olan gezmek de o zaman. Hani öyle bir yemek deneyimi, işte öyle bir şeyimiz yoktu. Biz dedik ki öğrenciyiz. Olabildiğince gezelim. Hani bir sonrakinde artık işte ileride falan buraya daha farklı bir şekilde geliriz. Konumuz tamamen gezmekte. Hakikaten de çok güzel oldu. Tamamen gezme odaklı. Prag'dan da Amsterdam'a gittik. Amsterdam'da da 2 gün kaldık. Amsterdam'da da eşyalarımızı bıraktık bir tane hostele. Bir gün kaldık. Ertesi gün içinde ki çantalarımız burada kalsa olur mu? Adam da Faslıydı. Biz de Türk'üz. Olur dedi. Yardımcı oldu o da bize. Biz baktık bir tane daha tren biletine binebiliyoruz. Amsterdam'da da kaldık işte 2 gün. Bir baktık Amsterdam yakında, biz dedik ki bir yere gidelim trenle. Baktık ki neresi var? Belçika'ya gittik biz de arkadaşlar. Belçika'nın başkentine gittik. Daha sonrasında orada çok güzel vakit geçirdik. Yani elimizde poşetle gittik. Bildiğiniz beyaz poşet, içinde de sarma vardı. Baya sanki şehirler arası yolculukta geziyormuşuz gibi, marketten alışveriş yapıp yeni yola çıkmışız gibi A101'den. Öyle bir değişik seyahat oldu bizimkisi. Gittik, orada da waffle vardı. Yani biliyorsunuz Belçika'nın da çikolatası çok meşhur. Waffle'ı meşhur. Belçika çikolatası çok meşhur. Biz gittik, yani waffle yazıyordu. Sade waffle artı kahve 1.7 euroydu. Gittik onu aldık. Çikolatasızı aldık. Dediğim gibi bu seyahatte çok daha güzel işte yemekli şeyli yapabilirdik bu seyahati de. Bizimki bu tamamen gezmeli oldu. Prag'da mesela dondurma var, çok meşhur. Külahta böyle kendi yaptıkları yerli bir şey. Hatta Türkiye'de de yapmaya başlamışlardı. Onu deneyimlemek istiyorduk. Onu deneyimlemedik. Gittik dondurma aldık o zaman. Yani İtalya'da pizza yedik. Mısırlı bir adamdan yedik pizzayı. 1 euroya satıyordu. Yani komple hamurdu zaten. Hamur yemiş olduk. Biliyorsunuz Fransa'nın kruvasanı meşhur. Gittik onu İspanya'da, Barcelona'da kruvasan artı kahve 1,5 euro diye her sabah gittik orada yedik. Yani kruvasanı da Fransa'da yememiş olduk böylelikle. Hani aslında Paris'te de yine kuru fasulye, sarma, diğerlerinde de. Hep stoğumuzda vardı, yani aç kalmıyorduk. Ne olur ne olmaz diye hep yanımızda taşıdık. 15-20 kiloydu sırt çantalarımız. Bayağı ağır taşıyorduk onları. Daha sonrasında tekrar Amsterdam'a geri döndük. Vallahi birkaç gün havaalanında uyuduk. Polis dedi ki bize uyumayın. Vallahi ertesi gün yine uyumak zorunda kaldık. Çünkü Interrail biletimiz geçiyordu. Biz de gidiyorduk oraya. Ücretsizdi çünkü yine bize. Bir de Hollanda'da Zaandam bölgesine kaldık. Şehir merkezinde kalamadık. Çok pahalıydı. Zaandam çok güzel bir yer. Vallahi açıkçası çok beğendim. Fotoğraflarında bakabilirsiniz. Zaandam'da kaldık. Trene atlıyorduk. Zaten ücretsiz ya. Biz direkt şeye gidiyorduk. Yine Hollanda'ya gidiyorduk. Hatta bir kere uyuyakaldık. Rotterdam'da uyandık. Rotterdam'a biraz gezdik. Hava biraz kapalı, yağmurluydu ama Rotterdam'ı da gezmiş olduk böyle. Böyle çok keyifliydi. Interrail'i kesinlikle tavsiye ediyorum. Arabayla yaptığınızdan daha farklı bir deneyim. Bence hostellerde kalın. Çünkü hosteller biraz daha sosyalleşmenizi de sağlıyor. Yani isterseniz arabaya da binersiniz, atlar gidersiniz ama otelinizde kalırsınız, tek başınıza kalırsınız. Konforlu olur ama kalırsınız. Yani benim bahsettiğim gibi bir deneyimi yaşamazsınız büyük ihtimalle. Çünkü benim yaptığım bu deneyimde arkadaşımla çok insanla etkileşime girmiş olduk. İşte daha fazla insan tanıdık. Hostellerde çünkü daha tanışıyorsunuz. Sizin gibi işte bu solo gezginler, tek başına gezenler, sizin gibi
düşünenler, iki arkadaş gelenler. Yani bu tarz insanlar çok oluyor. Sabah beraber kahvaltı yapıyorsunuz. Otel ise biraz daha soğuk, biraz daha gri. Hani daha konfor aradınız. Bu yaşınıza, durumunuza, işte işinize, gücünüze hepsine bağlı değişir veya heyecan arayışınıza. Biz dedik ki hiçbir şeyi bilmeyelim. Büyük bir değişiklik yapalım. Öyle çıktı bu macera. Bizim için çok güzel macera oldu. Yani bir daha da öyle bir tam macera yapmadık açıkçası. O kadar alışmıştık ki aynı yerde durmamaya. Yani son zamanlarda. Yani çok keyifli geliyordu. Hatta artık son gittiğimiz yerin önemi bile yoktu bizim için. Önemli olan bu dedikleri gibi yolda olmaktı. Yani yolda olduğumuz sürece gittiğimiz yerin önemi yoktu. Interrail ile ilgili bir ipucu daha vermek istiyorum size. Eğer arkadaşınızla gidecekseniz çok kafa dengi bir arkadaşınız olursa iyi olur. Eğer stres yönetimi yoksa, bir iş son dakikaya kaldığında çok büyük panikler yapıp sizin de moralinizi bozacaksa ona dikkat etmenizi öneririm. Çünkü ben arkadaşımla gittim. O da rahattı. Yani biz deniz kenarında tadını çıkarabiliyorken orada ne tren var, ne otostop çekeceğimiz belli, nereye gideceğimiz belli. Biz oturup orada yine de keyfini alabildik. Çünkü gezmek önemliydi bizim için o an. Önemli değildi yani, bir şekilde diyorduk ki bu işin içinden çıkarız. Ki bakın bunu çok paramız olmamasına rağmen söylüyorum. Ki kredi kartımız da yoktu. Baya nakitle gittik. O kadardı yani. Soyulsak falan kalırdık öyle. O yüzden arkadaş seçimi bence çok önemli. Kafa dengi olmanız çok önemli. Muhakkak işte birisi oraya gidelim, birisi buraya gidelim diyebilir ama hani yine aşağı yukarı bu stres yönetimi şey olsun, biraz daha kafa dengi anlaşacağınız kişiyle giderseniz çok daha iyi olur. Çünkü çok fazla tartışan kişi de duydum ben. Arkadaşlarımdan çok fazla tartışan kişi de oldu konulardan dolayı. Seyahatte tanıyorsunuz birbirinizi. Bu nedenle yola çıkacağınız arkadaşınızı dedikleri gibi iyi seçmeniz lazım gerçekten. Ama iyi arkadaşınızı seçerseniz gezecek yerlere aşağı yukarı size eşlik edebiliyorsa, çünkü muhakkak karşınıza bir sıkıntı çıkacak. İlle hayatın hep bu seyahatlerde de olsun bir sorun çıkıyor. Bu sorun karşısında çözebiliyor mu? Yoksa sorun içinde boğuluyor mu? Veya daha da panik, stres işte bunları mı yapıyor? Bu çok önemli. Bir şekilde sorunu çözebiliyorsa, ha ha hi yapabiliyorsanız, hani gülüp geçebiliyorsanız, çözebiliyorsanız o kişiyle yola çıkmanızı tavsiye ederim. Önemli olan bu Interrail'de bence. Arkadaş seçimi. Gideceğiniz rota olarak da dediğim ben rotayı önerebilirim size. Tabii belki başka yerler gezmek isteyebilirsiniz ama biz Balkanları çok gezmek istemedik. Yani dedik ki hani zaten buraya benziyor biraz. Kusura bakmayın, birazcık küçümsemiş olduk o zamanki düşüncemizde. Hani dedik ki gidiyorsak hani büyük denizde boğulalım. Gidelim Paris'e, gidelim Barcelona'ya, gidelim İtalya'ya. Hani Amsterdam'a, en iyi yere gidelim dedik. İşte bütçemizi bir tık kıstık. Yapmak isteyen her türlü yapıyor. Bir şekilde yapıyor. Bir şekilde yolunuzu buluyorsunuz. O yüzden size de bazı deneyimlerimi aktarmak istedim. Eğer düşünüyorsanız kesinlikle yola çıkın. Bir daha vakit gelmeyebiliyor. Vallahi hiç tereddüt etmeyin. Hayatınızı yaşamaya çalışın, gezmeye çalışın. İnsan oturdukça körelmeye başlıyor. Biz böyle bir canlıyız. İnsan beyni sürekli yeni şeyler keşfettikçe adrenalin salgılıyor. Yeni şeyler gördükçe, yeni şeyler yaptıkça, tanıdıkça böylelikle açılıyor. Beynimiz hep bir tedirgin oluyor yeni bir şey yaparken. Aman nasıl yapacağım, aman bunu nasıl yapacağım ama İnanın hayattaki her sorunun cevabını bulmanıza da gerek yok. Altı üstü yani. Hani küçümsemek istemiyorum ama bir şehri gezeceğiz yani. Eğlenmeye çalışacağız. Tabii ki başımıza aksilikler gelebilir. Önemli olan gezmek. Kesinlikle çıkın. İlle her sorunun cevabını bulmak zorunda değilsiniz. Biz kalacağımız yerleri son gün ayarlıyorduk. Son saat ayarlıyorduk hatta. Yani bulacaksınız yolunuzu zaten. Bu konuda merak etmeyin. Kendinize güvenin. Kendi ön sezilerinize de güvenin. Ama geç kalmayın bence. Yapmak istiyorsanız, kalbinizden en ufak düşüncesi bile geçiyorsa bence harekete geçin. Yapın. Kesinlikle yapın. İşte ertesi sene, bu 2 sene sonra falan çok ötelemeyin bence. Olabildikçe tüm imkanlarınızı kullanın. Dediğim gibi paranız mı yok? Bizim gibi gidin Şok'tan A101'den sarmanızı, kuru fasulyenizi alın. Hatta yurt dışında marketlerde de ucuz çözümler var. Bu şekilde de uygun fiyat eğer arıyorsanız yine çözüm bulabilirsiniz. Hostellerde kalabilirsiniz. Yalnız olacağım, yalnızım derseniz muhakkak, eğer hostelde falan kalırsanız ya işte bir yerlere giderseniz kesinlikle tanışacaksınız. Bu sizin de yapınızla ilgili. Tanışırsınız yani, hiç şüpheniz olmasın. Sadece tek demek istediğim, ertelemeyin. Bence yapın. Elinizden geleni siz yapın. Daha sonrasında bırakın yol göstersin. Herkese sevgiler.